Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün Görünmeyenin Matematik serimizin son videosundayız. Eğer bu videoyu bir film gibi izlemeye geldiyseniz hemen durun. Çünkü bu bir son değil, bir hesaplaşmadır. İlk 3 bölümümüzde rukye ve teşhis ile ruhunuzdaki o görünmeyen sızıntıları nasıl bulacağınızı, Kur'an'ın o titreşimli ayetleriyle kendinizi nasıl ölçeceğinizi anlattık. Nazar ve ayetel kürsü ile bakışların ve sözlerin arkasındaki o negatif enerjiyi, Allah'ın kürsüsünün kainatı nasıl kuşattığı ve o dairenin dışına çıkanın nasıl savunmasız kaldığını işledik. Büyü, Felak Nas ile o karanlık düğümleri, hasetçinin şerrini ve karanlık çöktüğü an başlayan o sinsi savaşı deşifre ettik. Bu 3 kapıdan geçmeyen, bugün anlatacağımız Safvat'ın o yakıcı sırrı eksik kalır. Bu seri bir bütün. Temeli olmayan binanın çatısında duramayız. O yüzden bu final o 3 videonun üzerine inşa edilen bir mühürdür. Değerli vaktinizden biraz zaman ayırırsanız diğer 3 videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Gelin şimdi o büyük kırılmaya, insanlığın ilk düşmanın anatomisine inelim. En büyük yanılgıyı düzeltelim. İblis hiçbir zaman bir melek değildi. O ateşin özünden cinlerdendi. Peki nasıl oldu da meleklerin hocası olacak kadar yükseldi? Tabii ki ibadetle. Gece gündüz demeden, secde etmedik yer bırakmayarak o makama çıktı. Meleklerden bile daha fazla ilim sahibiydi. Ama bakın dostlarım, ilim eğer kalp ile tasdik edilip teslimiyetle yorulmazsa sahibini cehennemin dibine iten bir yüke dönüşür. Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldığında iblisin o 1000 yıllık ibadeti bir saniyede kül oldu. Neden? Çünkü ben dedi. Ben onlardan üstünüm. Ene hayrun minhu. O an ilmi ona kalkan olmadı. Aksine kibrinin yakıtı oldu. Cenab-ı Hak onu aşağılıkların en aşağısına ittiğinde o ilim sahibi varlık en cahilce şey yaptı. Yaratıcısına yani Allah'a düşman kesildi. Buradaki en büyük ders şudur. Şeytan Allah'ın varlığını inkar etmedi. Ona teslim olmayı reddetti. Bugün çok biliyorum diyenlerin ilmiyle kibirlenenlerin düştüğü kuyu, işte iblisin o kuyusudur. İlim kendini bilmektir. Kendini bilmeyen düşmanı da tanıyamaz. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Bugün etrafımız ben cin çıkarıyorum, ben büyü bozuyorum, yıldızınızı yükseltiyorum diyen modern zaman büyücüleriyle dolu. Adına danışmanlık diyorlar, seans diyorlar. Ama yaptıkları tek şey sizin çaresizliğinizi nakde çevirmek. Düşünün bir cin eğer iddia ettikleri gibi geleceği bilseydi, Süleyman peygamber vefat ettiğinde aylarca o bastonun üzerinde dururken cinler onun öldüğünü anlamayıp çalışmaya devam ederler miydi? Sebe suresi 14. ayet bu konudan bahsediyor. Cinler gaybı bilemez. Bu cindarlar aslında iblisin yol üzerine oturma yemininin birer parçasıdır. Size üzerinde musallat var diyerek korku ekenler aslında sizin kalbinizdeki Allah korkusunu çalıyorlar. Allah size şah damarınızdan yakınken bir şarlatanın ağzından çıkacak 2 kelimeye muhtaç olduğunuzu sanıyorsanız iblis sizi en zayıf yerinizden yakalamış demektir. Bu kapılara girmek şifayı Allah'tan değil mahlukattan beklemektir ki bu da gizli şirkin ta kendisidir. Gelelim bu serinin şah damarına. Saffat suresi. İslam alimleri ve havas ilmiyle iştigal edenler bilirler ki bu sure cinlerin ve şeytani varlıkların idam fermanı gibidir. Neden bu kadar etkilidir? İslamiyet'ten önce cinler gök tabakalarına çıkar, meleklerin kader üzerine yaptığı konuşmaları dinler, oradan çaldıkları kırıntıları kahinlere getirirlerdi. Ancak Kur'an-ı Kerim inmeye başladığında gökyüzünde muazzam bir manevi savunma sistemi kuruldu. Saffat suresinin ilk ayetleri o saf saf dizilen muazzam orduyu anlatır. Ayetler şöyle haykırır. Ve saffeti saffa. O saflar dizildiğinde, o zecr edici yani engelleyici melekler harekete geçtiğinde artık gökyüzü cinlere haram kılınmıştır. Havas alemlerinin tertibi şudur. Bir yerde bir huzursuzluk, bir musallat kokusu varsa orada Saffat suresinin ilk 10 ayeti yankılanmaya başladığında o bölgedeki şerli varlıklar için yakıcı bir alev başlar. Bu ayetler onların kulak hırsızlığı yapmasını engelleyen o kutsal barikatın ta kendisidir. Onlar için bu ayetler bir insanın ateşin içine girmesi gibidir. Dayanamazlar, kaçarlar ya da yanarlar. Sevgili dostlar bana soruyorsunuz.
Neden bu ayetleri videolarında okumuyorsun? Değerli dostlar, burası bir şov alanı değil. Kur'an-ı Kerim'in o heybetli ayetlerini abdesti olmayan, o an layıkıyla dinleyemeyecek olan binlerce insanın kulağına bir video efekti gibi sunmak bizim edebimize terstir. Biz o ayetlerin ihtişamını anlatıyoruz ki siz gidip o tertemiz abdestinizle seccadenizin üzerinde o ayetlerin sahibine sığınarak kendiniz okuyun. Şifa videodaki sesle değil, sizin o ayetlerle kuracağınız samimi bağdadır. Edep ilimden önce gelir. Edebi olmayan ilmi, iblisin ilmi gibi onu yakar. Şimdi bu kadar ilimden sonra asıl can alıcı noktaya geliyoruz. Peki biz ne yapmalıyız? Düşmanı tanıdık. Kaleyi gördük. Peki o kalenin kapılarını nasıl kilitleyeceğiz? İşte musallattan korunmak ve evinizdeki o ağır havayı dağıtmak için dijital dergah usulü kapsamlı bir tertip. Unutmayın, şerli varlıklar pisliği, dağınıklığı ve karanlığı severler. Abdest sadece bir ibadet hazırlığı değil, vücudun etrafında bir nur kalkanı oluşturmaktır. Sürekli abdesti bulunmak, görünmeyen dünyada sizin üzerinde bir dokunulmazlık mührü basar. Mekan, evinizde suretler, yani insan veya hayvan figürlü tabloların, bibloların olduğu yerlerde manevi ağırlık oluşur. Mekanı bu ağırlıklardan arındırın. Hava siliminde koku, ruhaniyetin gıdasıdır. Şerli varlıklar, keskin ve pis kokulardan beslenirken, melekler ve ulvi ruhlar güzel kokulara gelir. Üzerlik ve udu hindi, evinizde haftada bir kez özellikle ikindi ve akşam arası üzerlik tohumu veya udu hindi tütsüsü tüttürmek, o bölgedeki habis ruhları oradan uzaklaştırır. Bu bir batıl inanç değil, kokunun madde üzerindeki tesiridir. Eğer evinizde veya üzerinizde bir ağırlık hissediyorsanız, bizzat kendinizin uygulayacağı o meşhur yakıcı tertip şudur. Bir kap temiz suya niyet ederek 7 kez Fatiha, 7 kez Ayet-el Kürsi ve ardından Saffat suresinin ilk 10 ayetini tane tane hissederek okuyun. Bu suyun bir kısmını içip bir kısmıyla özellikle ekrem yerlerinize mest edin. Kalan suyu evin köşelerine, lavabo ve tuvalet hariç serpin. Bu o şihab-ı sakip, yani delici alevlerin evinizde manevi bir karakol kurmasını demektir. La ilahe illallah vahdehu la şerikele zikrini günde 100 defa çekmek, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle o gün akşam olana kadar şeytana karşı size bir kale olur. Yatağa girerken avuçlarınıza Felak, Nas ve İhlas okuyup bütün vücudunuzu sıvazlamadan uyumayın. Bu, gece boyunca sırat-ı müstakim yolunda kalmanızı sağlar. Dostlarım, bu tertipler birer sihirli değnek değildir. Bunlar, sizin Allah'a olan teslimiyetinizin eyleme dökülmüş halidir. Siz, ben Allah'ın korumasındayım dediğinizde ve bu adımları attığınızda, hiçbir fani veya cinli güç o daireyi bozamaz. Bu uygulamaları inşallah ilk yoruma sabitleyeceğim dostlar. İsterseniz oradan not alabilirsiniz. Cinlerin insanlara neden musallat olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü sizde olan ruh onlarda yok. Onlar ateşten birer akışkanlık, siz ise topraktan birer derinliksiniz. Sizin eşref-i mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi oluşunuzu Allah'ın size kendi ruhumdan üfledim deyişini sindiremiyorlar. Korkmayın. Onlar sadece siz korktuğunuzda güçlenirler. Siz Allah dediğinizde, o sarsılmaz Saffat nizamına girdiğinizde onlar sadece birer gölgedir. Düşmanınızı tanıyın. Önleminizi abdest, zikir, namaz ile alın ve arkanıza bile bakmayın. Değerli dostlar, görünmeyenin matematiği bitti. Ama bu bir son değil, bir uyanıştır. Perdenin arkasındaki aktörleri, o sahte kahramanları ve asıl koruyucu kalkanları öğrendik. Şimdi bu matematik bizi daha büyük bir denkleme götürüyor. Düşman var, kalkan var. Peki ya senaryo? Kaderimizi biz mi yazıyoruz, yoksa bir hapishane içinde miyiz? Algoritmaların, cinlerin, şarlatanların çok ötesinde. O yüce kalemin ucundaki sırra talip misiniz? Bir sonraki serimizde İnşallah zihinlerinizdeki o en büyük prangayı, kader ve iradenin gizli kodlarını açacağız. Dijital dergahtan şimdilik bu kadar. Edeple kalın, Allah'a emanet olun.